bizim bazı şikayetlerimiz vardı hayvanlarımızla ilgili. Kızgınlık göstermiyorlardı. Döl tutma sorunlarımız vardı. 5-6 tane kızgınlık göstermeyen hayvanlarım vardı. Bunlardan sonuç aldım. Yani şöyle diyebilirim ki 2 ay içerisinde bu hayvanlarım şu an tohumlu. 1 ay kullandım. Ondan sonra bir dahaki ay kullanmaya başladığımda yavaş yavaş o sorunlu hayvanlarımın hepsi kızgınlık göstermeye başladı. Çare akıntısı daha belli mi oldu mesela? Daha belli oldu ve hepsi de şu an tohumlu. Toz formunda olduğu için ısıl işlemden geçmiyor. İçerisinde organik mineraller var, canlı maya var, toksin bağlayıcılar var. Evet. İşletmedeki tüm açık gedikleri tabiri caizse kapatmış oluyoruz. Çok vitamin kullandım. Yani kimden ne duysam aldım. Ama şu dermandan aldığım katkıyı diğerlerinden alamadım. Hayvan başına diyelim 1,5-2 kiloya yakın sütümüz arttı. Şöyle hayvan başı bir paket aldım. Bir paket aldım, evet. Paket. Yani zaten çok bir şey, bir paket bir hayvana verdiğiniz zaman 2 litre sütle zaten bedeli kendiliğinden ödenmiş oluyor. Dere Derman'dan merhabalar. Bugün Çanakkale Biga ilçesi Çelikgürü köyündeyiz. Tanyel Yılmaz abimizin işletmesine misafir olduk. Tanyel abimizle beraber DR Derman ürünlerinin ne zaman kullandığını, neler yaptığını ve hangi etkiler gördüğünü konuşacağız. Kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tanyel abi öncelikle merhabalar. merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bizi davet ettiğiniz için, bize geldiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Sağ olun abi. Şimdi abi bizim DR Derman ürünlerimizi kullandınız. Öncelikli olarak DR Derman ürünlerini nereden duydunuz? Nasıl tanıştınız? Ona ilişkin bir kısa bilgi alabilir miyim? Bir de kendinizden de bahsederseniz onu da sevinirim. Tabii Manav Yem'den Melih Bey'le tanıştık. Kendisi bize dermanı önerdi. Bizim bazı şikayetlerimiz vardı hayvanlarımızla ilgili. Kızgınlık göstermiyorlardı. Döl tutma sorunlarımız vardı. Ben yaklaşık 2 ay kadar kullandım dermanı. Tamam. Melih Bey'in önerdiği dermanı. Ve bunlardan şöyle söyleyeyim, 5-6 tane kızgınlık göstermeyen hayvanlarım vardı. Tamam. Bunlardan sonuç aldım. Yani şöyle diyebilirim ki 2 ay içerisinde bu hayvanlarım şu an tohumlu. Bu hayvanlar nereden baksanız bu 5 hayvan 6 ay veya bilemeniz 5 ay boşlu. Anladım. Yani kızgınlık göstermiyorlardı. Ya bunlar belki bahar döneminde doğum yapmışlardı. Mart'ta filan herhalde, evet, Nisan'da. evet. Bayağıdan beri Daha uğraşıyordum. Aralık'a kadar belki Kasım-Aralık ayına kadar sessizlik vardı. Vardı, evet. Kızgınlık göstermiyorlardı. İcraat yoktu. Göremiyordunuz. Ademinlerini vuruyordum, yeldiflerini vuruyordum. Bol satmak için iğnelerini kullanıyordum. Ama ilk defa böyle bir sonuçla karşılaştım. Yani sonuç alamadım. enjeksiyon da vurduğunuz halde bir türlü çözüm olmadı. Aynen. Daha sonra Dere Derman'ın süt propiremisi geldi herhalde size. Onu önerdiler. Onu kullandım. 1 ay kullandım. Ondan sonra bir dahaki ay kullanmaya başladığımda yavaş yavaş o sorunlu hayvanlarımın hepsi kızgınlık göstermeye başladı. Çare akıntısı daha belli mi oldu mesela? Daha belli oldu ve hepsi de şu an tohumlandı. Atladığını falan da gördünüz. Tabii kızgınlığını çok iyi gösterdi. Hayvanlar salık vaziyette. Salık vaziyette tabii. Açık besi zaten Açık besi yerlerimiz gibi. gördüğünüz gibi. Tamam. Evet, dermanı kullandıktan sonra baya bize bir sonuç verdi. Çok güzel abi. Peki abi mesela orada kızgınlık kaçıncı günde takriben oluştu? Yani kullanmaya başladıktan sonra 10. 15. günden sonra mı? Orada bir süre olarak... Yani süre olarak şöyle söyleyeyim. Ben 1 ay kullandıktan sonra zaten hayvanlarda o değişikliği aldım ben. Anladım. Ondan sonra 2. sefer kullanmaya başladığım zaman hayvanlarımın hepsi kızgınlığını gösterdi. Teker teker kızgınlık göstermiş oldu. Evet ve tohumlandı. Tohumlanmış oldu abi. Hı hı. Peki abi mesela bir önceki bir yem firmasıyla çalışılmış uzun vadede. Evet. Ondan sonra hani birkaç böyle hatta süt düşüşleri falan olmuş ama yani normalde iyi memnunmuşsunuz. Son 1 yıldan beri özellikle bir 5 yıldan beri o yemi kullanıyordum. Tamam. 1 seneden beri bir randımansızlık olmaya başladı damımızda. Yani hayvanların bozulmaması gibi, sütte düşmeler gibi sorunlar olmaya başladı. Ama daha sonra manav yeme geçtikten sonra Melih Bey'in önerisiyle Doktor Derman ürününe Doktor Derman ürününe bizi tanıştırdı kendisi. Şu anda da çok memnunuz. Çok memnunsunuz. Evet. Abi zaten şu var, son 1 yıldan beri ham madde fiyatları yükseldi. Belki süt fiyatları geriden gelmeye başladı. Bu nedenle ticari yem üreten firmalarda yatırım yapma noktasında belki düşüklük olmuş olabilir. Yani biz de gözlem yapıyoruz zaten sahada gezdiğimiz için. Evet. Dolayısıyla aslında şu var, bunun toz formda olduğu için ısıl işlemden geçmiyor. İçerisinde organik mineraller var, canlı maya var, toksin bağlayıcılar var. Evet. İşletmedeki tüm açık gedikleri tabiri caizse kapatmış oluyoruz. Gerek sulu kaba yemden gelen riski bertaraf etmek için geniş spektrumlu mesela toksin bağlayıcı kullanmış oluyoruz. Gerek
hem inorganik hem organik mineraller var. Hem Evet. canlı maya var. Sindirimini düzene geçirmiş oluyor. Bir kere vücudun normal fonksiyonlarını normale getiriyor. Eksik depoları dolduruyor. Hayvanın biyolojisini tekrardan harekete geçirmiş Zaten oluyor. Furkan Bey 15-20 gün içinde kullandıktan sonra dermanı özellikle bu fark ettiriyor hayvanlar üzerindeki. Süt olarak da arttığını sağlıyor. Ne Kızgınlık kadar olarak mesela da. süt arttı abi? Hayvan başına diyelim 1,5-2 kiloya yakın sütümüz arttı. Günlük olarak da sabah bir bardak 250 gram, akşam bir 250 Aynen, gram. zaten ölçeğimiz var içinde. Bardağımız Ona göre var içinde. evet 500 gram verdiniz. Karşılığında 1,5-2 litre süt sütümüz aldınız. arttı. Bugün süt 3 lira ortalama yeni fiyatlarla beraber. Daha elimize geçmemesine rağmen. Geçmemesine rağmen ama geçecek inşallah. İnşallah. Tünelin ucunu gördük en azından. 2 litre süt 6 TL yapar. Bunun da hayvan başı zaten günlük maliyeti 6,7 lira. Evet. Bir 70 kuruşluk pay kalıyor. O da zaten tohum tutmayan bir hayvan ilk seferde daha bu ürün kullandıktan sonra tohumlayabildiysek ve dönmedikten sonra Zaten Furkan Bey 5-6 ay hayvan boş kaldıktan sonra komplesi ondan sonra bize zarar yazmaya başlıyor. komple zarar. Azdırıcı bir şekilde Tabii, bakmış oluyoruz. ona bakıyoruz, kısır. Kesinlikle. Ama bunu ben atıyorum 4-5 önce tanışmış olsaydım dermanla Bu ne kadar- olacaktı? Belki benim hayvanlarım şu an gebe dahi 5-6 aylık gebe Gebe olmuş olacaklardı. olacaktı. Evet. Bu kadar sürede geçmemiş Geçmeyecek olacaktı. olacak. Dolayısıyla bu ürünler lüks değil, ihtiyaç. ihtiyaç, kesinlikle Kesinlikle ihtiyaç. ihtiyaç. Kesinlikle ihtiyaç. Çünkü palet yemlerinin içerisinde yıkımlandığı için organik mineral ve canlı mayalar, bundan dolayı bu ürünleri biz hariçten Furkan Bey ben satıyoruz bundan yani bu önce çok vitamin kullandım. Yani kimden ne duysam aldım. Ama şu dermandan aldığım katkıyı diğerlerinden alamadım. alamadınız. Evet. Aslında birçok marka denediniz Kesinlikle zaten. bunu arkadaşlar reklam amaçlı olarak düşünmesin ha. Onu Bunu- ifade ederseniz özellikle şunu da- biz bazen para verdiğimizi zannediyor. Biz Hayır, hayır, izleyenler hayır. öyle bir şey yok. Biz Bakın, Tanyel abiyle siz ilk bana defa görüşüyoruz yani. onu Para değil, söyleyeyim. ne verirseniz verin benim hayvanım sağlıklı olmadıktan sonra Kesinlikle. bana bunu söyletemezsiniz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu dermanı yedirdikten sonra inanın çok farkına vardım. Haklısınız abi. Ve bundan sonraki böyle yeni doğum yapmış hayvanlar ilk 100 gün içerisinde hem rahimini toparlaması için hem Evet, o evet. gebelikten gelen bir zahmetli dönemini açıklarını gidermek için ve tekrardan kızgınlık gösterip döl tutması için herhalde kullanmayı planlıyorsunuz. Yaşa devam edeceğiz yani Zaten devamlı. şöyle hayvan başı bir paket aldınız. Bir paket aldım Bir evet. paket. Yani Zaten çok bir şey, bir paket bir hayvana verdiğiniz zaman 2 litre sütle zaten bedeli kendiliğinden ödenmiş oluyor. Üstüne vakit kaybı yaşanmadan manevi Hayvanımız olarak da sağlıklı oluyor. yıpranmadan dama da Evet. girmek istemiyorum dediniz ya az önce ön sohbette. daha demin şimdi şöyle bir şey oldu. Ben devamlı bir yemi yediriyordum. O ara gene böyle bir arkadaşlar geldi. Bana yem önerdiler. Ben o yemi kullandıktan sonra daha da bir gerileme oldu. gerileme oldu. Hayvanlarında olsun, sağlığında. sütünde olsun. Evet. Ama ondan sonra tekrar manav yeme ve dermana tanıştıktan sonra diyebilirim ki onların da üzerine yavaş yavaş çıkıyoruz. Anladım. Çok güzel abi. Evet, sizlerle Tanyel abimizin bu öyküsünü paylaşmış olduk. Biz şu anda Dere Derman'ın Türkiye satındaki bayiliklerini vermeye devam ediyoruz. Şu anda İzmir, Edirne, Keşan, Kırklareli, Konya, Adana, Çanakkale taraflarında bayiliklerimiz tamamlanmış oldu. Bizden veteriner hekimlerimiz ve diğer bu ürünü satmak isteyen kişiler bayilik taleplerinde bulunabilirler. Stok problemi olmaksızın Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo ile biz bunları göndermeye bugün hazırız. Bu şekilde bizlerin videolarıyla ve kullanıcı öyküleriyle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir başka başarılı DR Derman öyküsünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tanyel abi size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağ olun. Gerçekten güzel bir yem, güzel bir katkı maddesi üretmişsiniz. İnşallah hep böyle devam ederiz. İnşallah. Çok sağ olun. Çok Ben teşekkürler. teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz Hoşça için. kalın. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.